Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere barış çiçeği bakımı ile ilgili detaylı bilgilerden bahsedeceğim. Eğer barış çiçeğinizin kökleri çürüdüyse ya da yaprakları yumuşayıp solduysa ve yavaş yavaş ölmeye başladıysa bu durumda barış çiçeğini nasıl kurtarabiliriz? Elimde yaprakları solan ve kökleri çürüyen bir barış çiçeği var. Böyle bir durumda yapmanız gereken ilk işlem barış çiçeğini içinde bulunduğu saksısından çıkarmak. Muhtemelen problem saksı içerisindeki toprakta. Hemen barış çiçeğimi bu saksının içerisinden çıkarıyorum. Evet, gördüğünüz üzere toprağı çok az ve alt kısmında hafif sararmalar var. Önce toprağından ayırıyorum. Bu işlemi yaparken köklerine kesinlikle zarar vermeyin. Bunun için hemen biraz ıslatacağım. Çünkü çok kuru. Bir tabağın içerisine su koyup biraz bekletin 5 dakika. Kökler topraktan rahatlıkla çıkacaktır ve kırılmalar olmayacak. Evet, tüm toprağı köklerden ayırmaya çalıştım. Fakat şimdi tamamen ayırmak için çeşmede iyice yıkayacağım. Bol temiz suda bu şekilde toprağından ayırıyorum. Kökleri ve yaprakları suda iyice yıkadım. Şimdi bu çiçeğimi ekmeden önce dezenfekte etmem gerekiyor. Bu işlem çok önemli. Bunun için karbonat kullanacağım. Bildiğiniz üzere karbonatın temizleme ve dezenfekte etme özelliği vardır. Özellikle kök bakımında böceklenme, hastalıklar varsa bunu sizlere tavsiye ederim. Bir çay kaşığı kadar karbonatı 1 litre suyun içerisine koyuyorum ve bunu iyice karıştırıp bir yarım saat kadar bekleteceğim. Ara sıra karıştırarak 30 dakika beklettiğim karbonatlı suyu şimdi geniş bir tabağın içerisine döküyorum. Şimdi çiçeğimi içerisine daldıracağım. Özellikle yapraklarını önce dezenfekte ediyorum. Yapraklarını bu suyun içerisine bu şekilde koyup çıkarın. Ve daha sonra tek tek köklerini suyun içerisine koyacağım. Ve bu suyun içerisinde köklerin dezenfekte olabilmesi için tam 30 dakika bekleteceğim. Barış çiçeğimi yeni bir toprak ve saksıya ekeceğim. Bunun için 3 farklı toprak kullanıyorum. Gördüğünüz bunlar hazır bahçe toprağı, gübre ve perlit. Bu üçünü karıştıracağım. Eğer sizlerin bahçe toprağınız verimli ise kendi bahçenizin toprağını da kullanabilirsiniz. Fakat tek başına yeterli olmaz. Mutlaka suyu süzebilen, geçirgen, torflu bir yapıya sahip olması gerekiyor. Bunun için direkt bahçe toprağı çamurumsu bir yapı oluşturacağı için direkt kullanmıyoruz. Evet, artık hazır. Bakın elimde bir saksım var. Bu şekilde altı delikli. Bugün sizlere yeni bir yöntem göstereceğim. Bu yöntemde bu çiçeğimizin sürekli olarak suyu yavaş yavaş emebilmesi için suyu geçiren bir ip kullanıyorum. En alt deliğinden geçirdim ve üzerine toprağı koyuyorum. Geri kalan toprağın üzerine bütün ipi yerleştireceğim. Bu işlem özellikle çiçeğinizin uzun süre su
sulamadan sürekli çiçeğinizin nemli kalmasını sağlar ve kök gelişimi hızlandırır. Bu bitkinin kökleri çok ince yapılıdır. Bu yüzden bu yöntemde çok daha hızlı etkisini gösterecek. Hemen dezenfekte ettiğim çiçeğimi alıyorum ve bu saksıya ve toprağına ekeceğim. Ekerken sadece kök kısımlarının toprağın içine girmesi gerekiyor. Yeşil kısmını kesinlikle toprağın içerisine koymuyoruz. Yoksa çürüme olur sulama esnasında ve bu da çiçeğinizin solmasına ve sararmasına sebep olur. Çiçeğimi ektim. Şu anda çiçeğin yaprakları çok yumuşak ve toprakta durmakta zorlanıyor. Hemen yeni metodumuza geçiyorum. Hazırlamış olduğum bu metotta ihtiyacım olan bu şekilde bir cam kase. Bakın ipi direkt içerisine koyarak saksıyı bu cam kasenin içerisine oturtuyorum. Toprağı kuruydu ve şimdi su vereceğim. Suyu üstten veriyorum. Toprağa iyice ıslanıncaya kadar suyumuzu veriyoruz. Özellikle bu esnada toprakta hafif çökme olabilir. Çünkü toprak kuruydu. Bakın su yavaş yavaş aşağı iniyor. Ve biraz daha veriyorum. Biraz daha su verdikten sonra aşağıda suyun ne kadar birikeceğini göreceğiz. Evet, çiçeği su verdim. Bakın bu yöntemde çiçeğimiz su kültürü uygulamış oluyoruz. İp yardımı ile bu suyu her gün yavaş yavaş çekecektir. Yani çiçeğinize ekstradan su vermenize artık gerek yok. Saksı altındaki su bittikçe mutlaka su ekleyin ve böylelikle ip yardımıyla yavaş yavaş çekecektir. Şimdi bu çiçeğimizi canlandırmak için sizlere nasıl gübre vereceğimi de göstereceğim. Bunun için ihtiyacım olan pirinç, 1 yemek kaşığı pirinci bir şişenin içerisine koydum. Olabildiği kadar su koyacağım. Sizler pilav için hazırladığınız tuzsuz pirinç suyunu da kullanabilirsiniz. Biraz karıştırıp 30 dakika bunu bekleteceğim. Kapağını kapatıp dinlenmesi için bekleteceğim. Diğer kullanacağımız ise yumurta kabukları. Yine yumurta kabuğunun da İçerisinin temiz olması gerekiyor. Bunları ben daha önceden yıkayıp kurutmuştum. Güneşte kurutabilirsiniz. Bakın bu şekilde ufalanıyor. Şimdi biraz yumurta kabuğunu toz haline getireceğim. Yumurta kabuklarını toz haline getirdim. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. Boş bir cam şişenin içerisine ufaladığım yumurta kabuklarını koyuyorum. Üzerine 300 ml kaynar su koyacağım ve bunu soğuması için bir yarım saat dinlendireceğim. Yumurta kabuğu suyum soğudu. Daha önceden hazırlayıp beklettiğim pirinç suyum da hazır. Toplamda pirinç suyu 1 saat bekledi ve şimdi süzüyorum. Sadece pirinç suyunu kullanacağız. Özellikle bu pirinci kullanacağım için direkt ikisini birlikte karıştırmadım. Sizler de pirinci kullanacaksanız bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi hazırladığım bu gübreyi biraz karıştırıp üzerine doluncaya kadar çeşme suyu ilave edeceğim.
Yeterince su ekledim. Kapağını kapatıp bunu bir gece yani 24 saat bekleteceğim. Böylelikle yumurta kabukları daha iyi fermente olup kalsiyum açığa çıkacak. ...24 saat beklettiğim gübrem artık hazır. Şimdiki aşama hazırladığımız bu gübreyi süzüyoruz. Bunun için temiz bir borcamın içerisine süzgeci koyup bu şekilde süzeceğim. Hazırladığım gübreyi püskürtme kabının içerisine koyacağım ve barış çiçeğimin yapraklarını canlandırmak için kullanacağım. Ve isterseniz geri kalanını da gübre olarak evdeki tüm çiçeklerinize verebilirsiniz. Evet, çiçeğimi ekim yaptıktan bir gün sonraki halini sizlerle paylaşıyorum. Gördüğünüz üzere yaprakları canlanmaya başladı. Yaprakları çok yumuşak ve solgundu. Bu dikim sonrasında gördüğünüz üzere şu anda yaprakları canlandı ve yavaş yavaş yukarı kalkmaya başladı. Bu da yapmış olduğumuz işlemin yarar sağladığını gösteriyor. Yavaş yavaş adapte olacaktır. Bitkimizin büyümesi, yeni çiçekler ve yeni yapraklar çıkarması bir ayı bulur. Bu aşamada bitkimize mutlaka sıvı bitki besinleri takviyesi yapmamız gerekiyor. Ve mutlaka hazırlamış olduğumuz bu sistemde ipin sürekli suyun içerisinde kalması gerekiyor ve suyu yavaş yavaş çekecektir. Şimdi yapraktan gübreleme işlemini size göstereceğim. Hazırladığım sıvı bitki besini içerisinde bol miktarda kalsiyum var, B vitaminleri var ve özellikle bitki yapraklarının hızlı büyümesine, canlanmasına, yeniden yaprak çıkarmasına ve kök çıkarmasına da yardımcı olur. Şimdi tüm yapraklarına sıktıktan sonra özellikle üstten toprağını da sıkacağım. Bunu gübre olaraktan da evdeki salon çiçeklerinize mutlaka verin. Bu işlemi ayda bir kere uygulamanız yeterli. Çok sık uygulamanıza gerek yok. Çiçeğimi yeni ektiğim için daha hızlı canlanması, yapraklarının bitki besini, vitaminler ve mineraller ile daha hızlı canlanmasını hızlandırmak için yapıyorum. Bu sıvı bitki besinini bu çiçeğimize ve evdeki diğer çiçeklerinize ayda bir kere dönüşümlü olarak verebilirsiniz. Bitkinizin hızlı bir şekilde büyümesine yardımcı olacaktır. Bakın gördüğünüz üzere saksı altında birikinceye kadar suyu verdim, gübreyi verdim. Evet, bu işlemi uyguladıktan sonra bitkinizin hızlı bir şekilde nasıl büyüdüğünü de göreceksiniz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli püf nokta çiçeğinize mutlaka bol ışık alan, direkt güneş almayan, çünkü direkt güneş bitkinin yapraklarının sararmasına sebep olur. Bol ışık alan aydınlık bir yere konumlandırın. Böylelikle bitkiniz bol bol yeni yapraklar, yeni kökler ve yeni çiçekler açacaktır. Sizlerle bitkinin tüm aşamalarını paylaştım. Umarım bu anlattığım tüm püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen hemen beğen tuşuna basın ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bol bol yorumlar yapabilirsiniz ve kanalımdaki yeni videolardan haberdar olmak için zil sesini de açık konuma getirmeyi unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.